Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Baran Şimşek. Baran hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gerçekten varis konusu çok yaygın bir problem pek çok kişinin. Peki bu varisler yani venöz yetmezlik nedir, neden olur? Biraz bahseder misiniz? Elbette. Venöz yetmezlik toplar damarlarımızdaki kapakçık mekanizmasının ve kapakçıkların anatomik bütünlüğünün bozulması sonucu ayakta durmakla veya oturduğumuzda bacaklarımızı sarkıtmakla kanın bacaklarda göllenmesiyle başlayan devamında da ilerleyici olarak kronik hale gelen bir dolaşım bozukluğu. Peki hocam, hoş geldiniz bu arada Hoş bulduk, tekrardan. teşekkürler. Bu venöz yetmezliği, varis hastalığı için risk faktörleri nelerdir? Öncelikli risk faktörümüz yaş. Yaş ilerledikçe maalesef hasta sayımızda artış oluyor. Bunun dışında bir genetik kalıtımı var. Annesinde babasında varis olan bireyler mutlaka hayatlarının bir evresinde varisle karşılaşıyorlar ve ilerleyici olarak devam ediyor bu hastalık. Çağımızın hastalığı obezite. Obezite mutlaka varisi tetikleyen bir mekanizma. Bunun dışında mesleki faktörlerimiz var. Ayakta çalışanlar, özellikle sabit uzun süre ayakta durarak çalışanlar, örnek vermek gerekirse öğretmenler, tezgahtarlar, kuaförler, berberler, hostesler, sağlık çalışanları, aşçılar, garsonlar, tezgahtarlar ve böyle birçok meslek grubu mesleki olarak uzun süre ayakta kaldıkları için bir şekilde varisle karşılaşıyorlar. Kadın cinsiyet bir risk faktörü. Beraberinde gebelik varislerin oluşumunu ve ilerlemesini hızlandıran bir süreç. Kadın hastalarımızın çok büyük bir kısmı gebelik süreçlerinde varislerin ilerlediklerini anlatırlar. Bunun dışında hayatının bir evresinde bir şekilde derin toplar damarlarda tıkanıklık yaşayan bireylerde de bu hastalığa bir ikincil komplikasyon olarak yine venöz yetmezlik gelişiyor. Peki venöz yetmezlik ya da AMP diyelim ve AMP diyelim, varis hastalarının bulguları nelerdir? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bacak ve ayak ağrısı en önde gelen bulgu. Fakat her bacak ağrısı varis mi? Hayır değil. Bizim hastalarımız erken ve orta evrelerde sabahları pek şikayet tarif etmezler. Sabahları bacakları ve ayakları rahat olur. Ancak günün ilerleyen saatlerinde ayaklarda ve bacaklarda şişlik, zonklayıcı tarzda ağrılar ve kramplar ön plana çıkar. Fakat bunlar yine başta söylediğim gibi erken evre bulguları. İlerleyen evrelerde özellikle tedavi edilmemiş hastalarda bacak ve ayaklarda kronik renk değişiklikleri, hiperpigmente değişiklikler başlar. Bir aşama sonrasında zor iyileşen venöz ülserler gelişmeye başlar ve yine tedavi etmezseniz bu sefer bu ülserler doku defektlerine kadar ulaşabiliyor maalesef. Peki uzmanlarımız, sizin gibi uzmanlarımız, hastalar geldiğinde teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Hasta özellikle işte bu bahsettiğiniz ağrılarla, bacak ağrısıyla, ayak ağrısıyla vesaire ya da dışarıdan göründüğü kadarıyla, varisi az çok hepimiz biliyoruz, göründüğü kadarıyla şikayetle geldi. Sizler teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Öncelikle hikaye çok önemli, anamnez kısmı çok önemli. Bu öyküde bahsettiğimiz risk faktörlerini sorguluyoruz. Akabinde bir fizik muayene, detaylı bir bacak değerlendirmesi ve olmazsa olmazımız venöz doppler ultrasonografi, yani iç toplar damarların, yani gözümüzle göremediğimiz daha derindeki toplar damarlarımızın ultrasonla değerlendirilmesi. Burada iki tane önemli kriterimiz var. Birincisi kasık düzeyindeki ana toplar damarın çapı. Diğeri de bir ıkınma manevrası yaptırır radyolog arkadaşlarımız ultrason sırasında ve kaçak miktarını ölçerler. 4 evre üzerinden değerlendirilir. 3. ve 4. evreler artık yavaş yavaş hastaların ameliyatlık olduğunu ifade eden evrelerdir. Olmazsa olmazımız görüntülememiz venöz doppler ultrasonografi. Peki teşhis konuldu. Bu tip hastalardaki tedavi planlamanız nasıl? Çünkü bu hastalığın görülmesi de farklı. Yani çok küçük telanjektazi dediğimiz ince kılcallar da olabiliyor. Mavimsi böyle solucan var şeyler de oluyor. Pakeler oluyor ya da çok büyük venöz böyle direkt dışarıdan görünen yapılar oluyor. Bunları nasıl sınıflıyorsunuz? Tedavilerini neye göre yapıyorsunuz? Erken evre hastalar kesinlikle medikal tedaviyle hem takip ettiğimiz hem kontrol altına almaya çalıştığımız hastalar. Bu ultrasonda grade 1, grade 2 kaçak olan ve toplar damar çapları henüz ameliyat ölçülerine gelmemiş olan hastalar medikal tedavi adayı. Medikal tedavinin birkaç bileşeni var.
öncelikli olarak olmazsa olmazımız kompresyon çorapları, varis çorapları. Bunlar bacağın kas tonusuyla sağlayamadığı o basıncı sağlayarak toplar damarların aşağıdan yukarıya doğru, yani bacaktan, ayaktan kalbe doğru kanın yönlendirilmesini sağlıyorlar. İstirahatte mutlaka bacak ve ayak elevasyonu, yani yüksekte tutmak suretiyle yine kanın geri dönüşünü sağlamak. Ötesinde venoprotektif ilaçlarımız var. Toplar damarların iç yapılarını ve kapak fonksiyonlarını koruyan destek tedavisi olmazsa olmaz ilaçlarımız var. Semptomatik bulgularda çok ciddi rahatlama sağlarlar. Yine orta ileri varislerde mutlaka kan sulandırıcı tedavi öneriyoruz. Çünkü yüzeyel varislerin tromboflebit dediğimiz iltihaplı tıkanıklıkları çok sık görülür varisli bireylerde. Bunu engellemek için mutlaka düşük doz aspirinle kan sulandırıcı öneririz. Yine sizin bahsettiğiniz görsel olarak özellikle kadınlarda çok daha sık karşımıza çıkan örümcek ağı şeklinde mavi, mor renkli telenjektezi, yani kılcal varisleri eğer iç damarlarda yetmezlik yok ise lazerle yakabiliyoruz, başarılı oluyor. Ama iç damarlarda yetmezlik olduğu zaman bu kılcal varisleri yakma tedavileri de uzun vadede maalesef başarısız oluyor. Yine köpük tedavisi olarak bilinen aslında skleroterapi, ilacın havayla temas ettirilmesiyle köpük haline getirdiğimiz ve toplar damarın içine vermek suretiyle yapısını bozarak ortadan kaldırdığımız bir tedavi protokolümüz var. Ama bunda da yine iç damarların sağlam olmasını isteriz. İç damarlarda orta ileri kaçak varsa köpük tedavileri de maalesef başarısız oluyor. Bu evreleri de geçen bir hasta karşımıza çıkarsa, yani ultrason kriterleri 4 dörtlük bize ameliyat diyorsa mutlaka ameliyat kaçınılmaz bu hasta grubunda. Amacımız sadece kozmetik veyahut görsel değil varis tedavisinde. Fonksiyonel bir tedavi aslında. Ameliyattaki amacımız da hastalarımızın en çok sorduğu sorular: ne için yapıyoruz? Aslında ayağı ve bacağı uzun yıllar korumak için yapıyoruz. Bu bahsettiğimiz renk değişiklikleri ve iyileşmeyen venöz ülserler tedavi edilirse ortaya asla çıkmaz. Ama siz bunları ihmal ederseniz ve o aşamaya bir hasta geldiği takdirde ne ameliyat yaparsanız yapın bu fonksiyonel bozuklukları ve görsel bozuklukları düzeltemiyorsunuz. Varis cerrahisinde bizim klinikte benim uyguladığım özellikle kasık bölgesinde bir damar terminalimiz var. Ve bu damar terminaline açılan 4-6 tane dal olur her bireyde ortalama. Bu yan dalların mutlaka iptal edilmesi gerekir. Kasık bölgesinde yaklaşık 4-6 santimetrelik bir kesiyle görsel olarak bu damarları gözümüzle görerek bağlarız ve iptal ederiz. Aynı zamanda vena safena magna diye büyük safen ven olarak bilinen bacağın en büyük yüzeyel toplar damarının diz iç yüzeyi ile kasık arasındaki yaklaşık 40 santimetrelik segmentini kimyasal bir bileşen kullanarak kapatıyoruz daha güncel tedavilerimizde. O damarın da devre dışı bırakılması gerekiyor. Ve ameliyatın 3. komponenti de varisli damarların teker teker küçük kesilerle çıkartılması. Pakelerin düzeltilmesi. Pakelerin çıkartılması. Evet. Hocam oldukça fazla tedavi yöntemlerinden bahsediyorsunuz. Anladığım kadarıyla evre evrede bu Evet. ya da kişiden kişiye de değişen bir yöntemler öneriyorsunuz herkese. Bir de variste şöyle bir algı var. Az önce de bahsettiniz siz. Kozmetik ve hani bu görüntü olarak estetik açıdan düşünülüyor. Hani o görüntüden rahatsız olanlar genelde diye düşünüyorum, Evet, yanlışsam lütfen kesinlikle düzeltin. haklısınız. Sizlere başvuruyorlar. Bunun aslında bir damar hastalığı olduğunu, aslında ciddi bir hastalık olduğunu da buradan izleyenlerimize öncelikle belirtelim. Hocam bunu sadece kozmetik ve estetik olarak mı düşünmek gerekiyor? Tedavi edilmediği takdirde varis bizi nerelere götürür? Bundan bahseder misiniz? Aslında kozmetik kısmını çok erken evrelerde hepimiz makul buluyoruz. Ama çok ilerlemiş evrelerde iş artık kozmetikten çok öteye geçmeye başlıyor. Bahsettiğiniz üzere ciddi bir dolaşım bozukluğuna giden bir sürecin son evreleri oluyor aslında. Ama siz eğer çok erken evrelerde tespit ettiniz ve bir hekime başvurduysanız erken evre varislerin kozmetik olarak kaybı mümkün. Ama bacağınızda ne kadar çok varis varsa tas tamam hepsinden kurtulmanız da ilerleyen evrelerde o kadar zor oluyor. Varisli bireyleri değil, daha doğrusu varisin ortaya çıkmasını engellememiz gerekiyor. Toplum sağlığını düşündüğümüzde o konuşmamızın başlarındaki risk grubundaki meslek erbaplarının tamamına bir şekilde hasta olarak gelsin veya gelmesin bize varis çorabı kullanmalarını öneriyorum. Çünkü
ayakta durmak varis gelişimi için en önemli risk faktörü. Siz varisin gelişmesini önlerseniz varisle de o kadar geç ya da düşük oranda yüzleşeceksiniz. Varisi engellemek en önemli mekanizma bence. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Özellikle tedavi kısmına çok yoğunlaştım çünkü varisi olup da bu tip bir hastalıktan muzdarip olan kişiler direkt olarak araştırmaya gidiyorlar. Evet. Yani o yüzden kıyaslamalı bilgiler çok daha verimli oluyor. Çok Evet. teşekkür ederim. Rica ederim. Hastalarımız çok bilgililer gerçekten. Araştırma ölçütünde çok dolu geliyorlar bize geldikleri zaman. Aynen. Ama şunu tekrar unutmamak lazım. Bu bir dolaşım bozukluğu ve sadece görsel bir hastalık değil, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum ve ana mesajım bu olacaktır. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Baran Şimşek idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.